Herkese selamlar, saygılar, sevgiler, günaydın arkadaşlar. Bugün sizleri pazara götürüyoruz. Değil mi? Pazara gideceğiz. Bakalım St. Petersburg'da fiyatlar, işte ekonomi nasılmış göreceğiz. Türkler var mı ona bakacağız. Bu da bizim taksimiz. Kalabalık olunca böyle taksiyle gidiyoruz. Bakın, minibüs yani. Bu arada metro ve otobüs kullanırsanız tabii ki çok daha ucuz ve her yere gidebiliyorsunuz. Fakat biz çocuk olduğu için genelde taksiyle gidiyoruz. Yandex taksi. Bu yani şeyde yaklaşık 1000-1200 ruble gibi tutuyor minibüs çağırırsanız ve kalabalık olduğumuz için. O da işte 300-400 lira civarı değişiyor taksiye verdiğimiz para yön başına. Günde de zaten bir kere falan kullanıyoruz, bir veya iki kere. Durum bu. Yani isterseniz her yere ulaşan bir toplu taşıma ağı var burada. Şimdi pazara gideceğiz. Pazarda önce kahvaltı yapacağız tabii. Sanırım bir food court, yeme alanı varmış ve her zaman gibi Türk kahvaltısı tabii bulursak Türk kahvaltısı yapacağız burada. Trafiğe bakın. Burada da bir yoğun trafik problemi var. Cami de var. Burada bir tane. Vakit bulursam giderim belki. Спасибо. До свидания. Oh. Geldik. Bir saat yol sürdü ya. Enteresan. Demek taksiyle gelmesek buraya 2 günde falan geleceğiz. Şehir merkezinin bayağı dışarısına çıktık. Şu gördüğünüz bina. Bakalım şimdi içeri gireceğiz inşallah. Çekim yapmaya da bir şey demezler. Buralarda bazen uyuzluk çıkartabiliyorlar ama bakalım. Tuda. Tabii bir de müzik derdimiz var şimdi yani. Oo, food court burası. Bakalım. Donat. Donat'tan kahvaltı olmaz. Kore mutfağı galiba bu yine. Zaten öğlen oldu artık. Çorba var. Здравствуйте. Это индийская кухня, если что. Индийская кухня, да? Это карри. Ага. Спасибо. Сейчас будем суп кушать. Подожди. Arkadaşlar yani anladığım kadarıyla dünyanın her mutfağı var burada. Bakalım. Burada evet точно yani şey bu. Здравствуйте. Bakalım bir şeyler bulalım sonra tanıtayım size buraları. Давай. Вот это что? Ага, вот так. Спасибо. Я пошла ребенка покормлю. Это спрашивать. Здравствуйте, это с кем? А? Вот это что? Чудо. Гюлю. Да, чудо. С кем это что? Что там есть? С мясом, сыром, сырделем, сыр творог. Мясо не свинина или свинина? Не свинина. Говядина. Хорошо, спасибо. Вот это что? Это пироги, мини-пироги. Пироги. Картошка, сыр творог и курица грибы. Отлично. Тогда можно мне, пожалуйста, один вот такой? Уберите, пожалуйста, мы против, чтобы вы снимали. Против, чтобы вы снимали. Мы не хотим кадры продать. Можете камеру убрать, я вас прибью. Я не вам снимаю, я просто снимаю. Gürcistan
mutfağından yiyelim dedik. Onlar da daha açmamışlar kasalarını. Öyle bir yer. Dünyanın birçok yerinden mutfaklar var ama insanlar birazcık özellikle çekim yapınca daha agresif oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Привет. Her zaman gibi klasik abi, limonata. Çudu. Dağıstan'a da gidip inşallah çudu yiyeceğiz. Şimdi burada yiyoruz bak şöyle. Çudu bu değil mi? Çudu. Çudu bu pirog, pardon. Çudu bu neyli, patatesli peynirli galiba. Bakalım. Güzele benziyor. Evet arkadaşlar bu çudu gözleme gibi, bizim çok benziyor. Patatesli. Ой, вкусненький какой бульон. Mantarlı. Тимурик. Bu güzel. Bu da Dağıstan böreği arkadaşlar. Etli. Pirog. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Limonata, çudu ve bir pirog. 900 ruble, yani 9 dolar, 1000 ruble hatta diyebiliriz gibi. Dolayısıyla 2 çudu daha doğrusu, pardon 3 çudu, 1 pirog. Dolayısıyla normal ama dışarıdan biraz daha pahalı burası. Ve burada birçok dünya mutfağı var. Deniz ürünleri var. Şöyle göstereyim size. İtalyan mutfağı var. Şurada bir büfe ve pastane var. Böyle işte tatlı croissantlar var. Makaronslar var. Ekmek bile yapmışlar. Ama tam becerememişler sanki. Evet. Böyle şimdi dışarı çıkıyoruz. Bakalım gezecek, görecek başka bir yerler, bir şeyler var mı? St. Petersburg'un arka sokaklarına doğru gidelim bakalım. Arka sokakları da güzel ya. Aha bir pazar bulduk. Ha şeyin arka tarafı zaten. We were there. Bunu tam buyduk. Etler var. Serdeçki ete yürek de. Serdeçki 550 kalp, yürek 550 ruble. Bu ne? Svinina mı bu? Svinina. Svinina kilogramı 790 ruble. Ну, в принципе, как у нас в Татарче, смотри. Kilogram говядина тоже 690 рублей. 690 da. Вот это 749 рублей. Bu 690, o 750 ruble şurası. Курица 339 рублей. 100 лира. Evet 100 lira. Tavuk. Tavuğun kilosu 100 lira arkadaşlar. Вот лангет, смотри, вот чистая говядина. Evet bak tam löp et. Burası neresi hayvanın? Ne? Langet. Лангет говяжий, это чистая мякоть. Вот. Langet evet, neresi tam bilmiyorum. 1100 ruble kilogramı. Yani 1100 ruble de yine 350 yapıyor. Şu etin kilosu 350. Это баранина, лопатка, вот видишь, баранина дороже. Здравствуйте. 1150. 150. Kuzu kol 1150. Ну, Maykop'ta в 750 принципе, idi. да, примерно как у нас. Burada biraz daha pahalı ama Türkiye'den haliyle yine ucuz galiba. Türkiye'de Kaburga ucuz. Kaburga şey. это каре, каре ягненка. Tamam kare Да. kaburga да. işte. Как это может быть дешевле, чем в Турции? 1650 это 550 lira. Это Турцию это может быть 2000, 2000 lira o Türkiye'de. Türkçeniz iyi ama sizin. Yine anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum ki ben Rusça, Anglisçe konuşuyorum. Biraz bana biz konuşuyorum. Ama zaten konuştukça daha iyi konuşabiliyorsunuz. Güzel. Sağ ol. Türkiye'den çok ucuz bu arada. Burada pahalı mı? Burası. Yok, pahalı değil. Burası pahalı değil işte. Türkiye pahalı. Türkiye. Orada Aha. Türkiye'de mesela bu
kuzu kaburga Türkiye'de 6000 ruble. Вот это. Турции. Турция. Турции бара- У моего друга в Анталии есть свой ресторан, Да? но по рублю 2700 мы посчитали с ним. Но это если Ресторан если может они быть, они оптом берут. да, Они оптом берут. берут, да. А на рынке, вот баранина килограмм. Вот, Abla bu arada будет Azerbaycanlıymış. стоить где-то около 2000 лир килограмм. Говядина 890-950 лир килограмм. Умножайте на 3. Не-не-не, на 3. Somon balığı 2950 ruble. 3250 olanı var. Bak 1 kilogramı bunun 480 ruble. Bu Sivas 1100 ruble. 300 lira yani şu balığın kilosu. Türkiye'de şu an nasıl hiç bilmiyorum. Söylersiniz. Evet. Bu arada rengarenk yani şeyler. Здравствуйте. Это очень красивая. Да. Baksanıza gerçekten ne kadar güzel yapmış. Çilekler, işte kayısılar, kirazlar hepsi asker gibi dizilmişler ya. Çok güzel yapmışsınız vallahi. Bravo. Почем клубника здесь? 1000 рублей килограмм 1000 рублей. и 800. 800 килограмм. Малина Малина 6000 килограмм, 600 рублей 6000 килограмм. О, это ежевика, да? Это сколько? 100 грамм, тоже так же. Тоже 1000? Да. Молодец. О, 6000. Güzel. Merhaba. Вы откуда? Tacikistan. Ben Türk'üm. Nasılsın? Atarsın. İyiyim. Sen nasılsın? Yaşlısan. Sağ ol, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bela Güzel. bela. Nasıl burada hayat? Güzel mi? Yok, bela. Böyle. Çok pahalı. Alır, elhamdülillah. Var. Tavar sizindir. Yok, bana. Burası Kardeşim. senin. Ha kardeşim. Bu kardeşim. Azerbaycan'dan gelmiş. Duşanbe. Duşanbe'den gelmiş. Çok güzel. Vallahi çok güzel görünüyor da. Tut. Skol Armani. paçom. Armani mi? Bu da Ermenistan'dan gelmiş. Paçom. Ermenistan'dan. Tut neçeli? Kardeşim. Bu British. 3000. Nasılsın abi? Selam. Aleyküm selam. 3000. 3000. 1000 lira yani. Türk lirasıyla 1000 lira. Wow. Erdoğan. Erdoğan da. Любите Erdoğan. Нормально? Хорошо. Спасибо. Burası gerçekten çok güzel yapmışlar. Çeşit çeşit biberler de var. Bak şimdi baharatçı. Yani çok intizamlı, düzenli bir pazar ama fiyatlar Kafkasya'dan daha pahalı burada. Oo, tavuk da yapmışlar ya. Daha pahalı. Türkiye'den ucuz ama yine. Yani gibi geldi bana. Etler öyle en azından. Diğer ürünler Türkiye'de daha ucuzdur. Yani Türkiye'de 1000 liraya dut satsan adamı döverler ya. 1000 liraya dut mu olur? Bunun mesela ne? 100 gramı 100 ruble kayısı. Kayısı kurusunun 100 gramı 100 ruble. Kilosu 1000 ruble. 300 lira. Normal sayılabilir. Bu da yine pahalı. Yani siz yazın ya. Ben Türkiye'deki fiyatları tam bilmiyorum artık. Siz bana söyleyin neyi nasıl. Ona göre bakalım. Burada da alkoller. Çeşit çeşit var. Yine aynı yere çıktık. Bu az önce yemek yediğimiz holün arka tarafıymış zaten pazar. Oraya geldik. Burada da yine yemek yenilen hole gidiliyor buradan. Yani enteresan bir pazar ama meyvelerin fiyatları herhalde şeyden geldiği için çok pahalı.
Yani 6.000 ruble dedi. Yanılmıyorsam Ahududu, Ahududuna 6.000 ruble dedi. Yani 2.000 lira. Oo, çok leziz şeyler de var burada, bakın. Yapıyorlar. İsterseniz kahvaltı alabiliyorsunuz. Tabii kahvaltı kültürü bizden biraz daha değişik. Tatlılara baksanıza. İncir, marino, marakuya, şiso. Evet, meyve formunda yapmışlar bazı tatlıları. Güzel. Evet, burayı noktalayalım artık. Yavaş yavaş dışarı çıkalım. Bakalım. Gezilecek, görülecek başka bir yer bulalım burada. Arkadaşlar, tüm pazar ve bu yemek alanı burada. Adresini zaten yine aşağıya yazarım. Konumunu da. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güzel bir yer yani. Farklı tatlar arıyorsanız da. Dışarı çıktık şimdi. Bakalım yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Burada bile evler çok güzel ya. Arkadaşlar, bu arada yani St. Petersburg'un en iyi yaz başlangıcına denk gelmiş olabiliriz. Havalar yani 25 derece belki üstünde. Çok iyi ya. Yani burası, tabi burası için bu tarz hava sıcaklıkları çok güzel yani. Ve inanılmaz şanslıyız. Güzel. Baksanıza, insanlar tişörtle falan geziyorlar yani. Kolsuz. Какой остров? Васильевский. Это Васильевский. Какой остров? Сколько остров есть здесь? Ой, это много. Много. Ну, Это основные вот Васильевский, Петровский остров. Vasilyevski Petrovski ostrovu. Biz şimdi Vasilyevski adasındayız. Bu haritayı açtığınızda gördüğünüz tüm adacıklar Petersburg sayılıyor. Yani hala merkezdeymişiz aslında. Büyük şehir abi. O yüzden yani sokaklar falan yine renkli, cıvıl cıvıl. Binalar güzel. Şimdi şeye gitmeye karar verdik. Bakalım, burada bir de hayvanat bahçesi tarzı bir şey varmış. Oraya gideceğiz. Bin, bin. Набережная Макарова. Bin. Станция метро. Oh. Ödeniyor. Buradan Все, я уже kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Şöyle. Hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. Biletimizi alacağız. Bilet kuyruğu bu. Giriş ücreti 200 lira. 600 ruble. Çocuk ücretsiz. Şimdi var. Şu tarafta lama galiba. Yani envai çeşit hayvanlar var. Bunlar bize geldi, gördün mü? Смотри. Deve kuşu galiba bu. Yani hayvanları böyle hapsediyorlar, aslında güzel bir şey değil. Hiç sevmiyorum ama geldik işte, çocuk istedi diye. Normalde çok karşıyım hayvanat bahçelerine. Babayı bulduk. Baksana, adam gibi oturuyor vallahi orada. Baksana lan, poz veriyor bu. Tiger da. Куда он? Да. Çıktık dışarı arkadaşlar.
hayvanat bahçesinden şöyle ne satıyor? Pamuk şekeri. Sladkaya vata. 100 ruble. Pamuk şekercileri var. Yalnız sokaklar gerçekten çok hareketli ve sıcak oldu. Ne хочешь, Timur? Evet arkadaşlar, bu St. Petersburg'la ikonikleşmiş yapıya geldik. Kiliseye, yani daha doğrusu katedrale. Giriş biletli arkadaşlar. Buradan biletinizi alıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Burası St. Petersburg'da çok önemli bir yer. Tabii daha doğrusu Rus tarihi için de önemli bir yer. İsmi Vaskresenia Hristova Kilisesi ya da Kurtarıcı'nın Kanlı Kilisesi. İnşaatı 1883 tarihinde başlayıp 1907 yılında tamamlanmış. Yani arkadaşlar gerçekten kilisenin içi, baksanıza ikonalara, resimlere. Şimdi bu kiliseyi İmparator 3. Alexander yaptırmış. Babası 2. Alexander için yaptırmış burayı. Ve bu kilise babasının öldürüldüğü yere yapımına başlanmış. Tabi bitimi 2. Nikolay zamanında olmuş. Yani ondan sonraki imparator zamanında bitmiş. Yani muhteşem bir yapı çıkmış ortaya. Tabi bizdeki gibi değil. Bunlar daha böyle şaşalı resimli yapıyorlar. Bizimkisi biliyorsunuz camiler, bizde de bir sanat var ama daha sade ve dingin bir sanat var bizde. Buralara baksanıza. Maketi böyle arkadaşlar. Bu arada biletin içerisinde rehber de dahil. Böyle rehberler bakın tek tek anlatıyorlar. Tabi Rusça anlatıyor. Rusça bilmeniz lazım şey yapmak için. Tarihini anlatıyor yani. Kilise Rus devriminden sonra tabi kapanmış. İçindeki işte bu ikonalar, görseller, her şey yağmalanmış. 1941 yılında da Naziler St. Petersburg'a girince işte zaten tamamen artık kapanmış. Nazilerin eline geçmiş yani. İkinci Dünya Savaşı'nda şuraya bomba isabet etmiş ama patlamamış. Yine doğru yalan bilmiyorum. Patlamamış. 1962 yılında bulmuşlar o bombayı. Bir de bu az önce resim dedim. Bunların hepsi mozaikmiş. Yani mozaik olarak işlenmiş bu resimlerin hepsi. İmparator Alexander II'yi de burada tam bu noktada öldürmüşler. Hemen bu Vaskresenia Hristova Kilisesi'nden dışarı çıkınca da karşılaştığımız manzara bu. İşte arkadaşlar bu kilise zaten St. Petersburg'a gelecekler ya da gelmiş olanlar biliyorlardır. İşte burası Vaskresenia Hristova Kilisesi. Yani hemen kiliseden çıkınca da böyle hediyelikler, kafeler, işte meyve suyu, su alabileceğiniz yerler, hediye alabileceğiniz ufak ufak dükkanlar var. Cadde neşeli bu arada. Şöyle güzel güzel kupalar var. Сколько это стоит? 650 рублей. 650 рублей. Спасибо. 650 rubleymiş bir kupa. 200 lira diyebiliriz. 6,5 dolar. Ne güzel de limonata satıyorlar. Şundan bir tane aldım, bakalım deneyeyim bir. Bugünkü videomuzun son bölümü olarak
St. Petersburg'da gece bot turu yapacağız. Eğlenceli bir tur olacak. Ve ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Gerçekten burası yani şu an muhteşem. Hem sahil hem yani manzara. Şöyle göstereceğim size biraz. Ve ondan sonra bota geçeceğiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani inanılmaz bir şehir ya. Sahildeki ambiyans da böyle. Bakar mısınız? Cıvıl cıvıl ya. Yani abi abartıyorsun ya da kardeşim abartıyorsun diyebilirsiniz ama ben sevdim yani. Bayağı güzel bir şehir. Bu arada arkadaşlar yani benim bütün St. Petersburg videolarımı baştan sona izlerseniz herhalde detaylı bir St. Petersburg seyahat rehberi izlemiş olursunuz. Yani gidilecek, görülecek, gezilecek bütün yerleri gezdim neredeyse ve yapılacak birçok etkinliği yaptım ve hala yapıyorum. Dolayısıyla baştan sona izlemenizi rica ederim. Ayrıca tabii etkileşim verirseniz çok memnun olurum ve hala da abone değilseniz yani birkaç kere izliyorsanız da artık abone olursanız sevinirim. Televizyondan izliyorsanız da arkadaşlar lütfen YouTube'a Selçuk Ünlü Türk yazıp oradan da hemen bir abone olursanız çok memnun olurum. Rotamız bu. Herhalde bunlardan birini kullanacağız. Ya da şunu. Teknemiz bu arkadaşlar. Birazdan geçeceğiz. Üstü açık şöyle. Şurası yani bir bölümü. İçerisi de gece kulübü gibi oluyor galiba. Şimdiden müziğe başladılar. Bakalım eğlenceli olacak. İçerisi de böyle. Başladık sonunda. Gece 1. Tam bir gece diskosu gibi yani bu. Ve tur başladı. Bakın kaç tane yat, tekne, tur teknesi var. Muazzam ya. Köprüyü açtılar mı? Bu köprü açılıyor bir de biliyorsunuzdur. Şu köprüyü açıyorlar. Bütün bu botlar köprünün açılmasını bekledi. İlerideki köprüymüş. Açılacak. Ondan sonra bütün botlar turlarına başlayacaklar. Köprüyü açtılar arkadaşlar. İşte böyle. St. Petersburg. St. Petersburg yine sembol hareketlerinden bir tanesi bu. Gece turunu beklediler işte bu köprüyü açmak için. Köprüyü açıp tura öyle başladılar. Ay da orada çok güzel bir görüntü oldu. Rengarenk şehir arkadaşlar. Neva Nehri üstünde ilerliyoruz ve bu tur için kişi başı 2000 ruble ödedik. Yani Türk lirası olarak 600-650 lira arasında bir rakam. Çocuk içinse 1000 ruble ödedik. O da 300-325 lira gibi bir rakam yapıyor. Eğlenceli. Yani geldiğinizde yapılabilir mi? Bence güzel bir deneyim olur. Burası da St. Petersburg'un kışlık sarayı. Aha. Saraylar hepsi.
когда мы смотрим с тобою фильмы, даже рухнуть с дивана. Но мне влиться, я приготовлю для тебя огромную песню. Страничку я, страничку ты, или просто их расточаю, и сердцами ночью, когда мы... Bravo bratan. Bu arada arkadaşlar artık sabah oluyor. Beyaz geceler. Neredeyse sabah oldu. Saat daha 2. Не думал, не гадался, что я делаю повал. Андеграунд это не броки в протертых штанах. Нужно Петербург, да здравствует 52. Да здравствует 52. Lost Blood. Это второй. Evet arkadaşlar, gezimizin sonuna geldik. Videoyu da tabii haliyle burada kapatıyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii hiçbir zaman neşenizi kaybetmeyin. Keyfinizi kaçırmayın. Her daim enerjinizi yüksek tutun. Bir sonraki serüvende görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.